Sermaye sınıfının ve iktidarın saldırılarına sessiz kalmayan işçi ve emekçiler, 2024'de mücadeleyle girdiler. Hekimler ve sağlık çalışanları 7 Aralık'ta İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde eylem yaparak TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasını protesto ettiler. DİSK, Aralık ayı boyunca gelirde ve vergide adalet talebiyle 11 kentte işçi buluşmaları gerçekleştirdi. Bursa Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla 17 Aralık'ta Osman Gazi Kent Meydanı'nda zamlara ve yoksulluğa hayır mitingi gerçekleştirildi. Mitinge UİT değerli işçiler de katıldı. Emeklilik prim mağdurları gasp edilen hakları için 24 Aralık'ta Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde bir buluşma gerçekleştirdi. Kamuda taşeron olarak çalışan işçiler 17 Aralık'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek kadrolu iş talebiyle eylem yaptı. Urfa'da özak tekstil işçilerinin iş yerinde baskılara son verilmesi ve sendika seçme özgürlüklerinin tanınması talebiyle bir tek sene öncülüğünde 27 Kasım'da başlattıkları direniş devam ediyor. Bursa'da Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu Şahin Kul Makine Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler 21 Aralık'ta greve çıktı. Türk İş TGS üyesi Sputnik Türkiye işçilerinin grevi devam ediyor. Sakarya Hendek'te Burda Bebek Fabrikası'nda Petrol İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan 7 kadın işçinin, İzmir Bergama'da Tarım Sen'e üye oldukları için işten atılan agrobay seracılık işçisi kadınların direnişi sürüyor. MES üyesi TEMSA'nın Adana'da otobüs üretimi yapan fabrikasında Özçelik İş Sendikası'na üye işçiler 8 Ocak'ta uyarı eylemi yaptı. Fazla mesaiye kalmayan ve 15 dakika erken paydos eden TEMSA işçileri fabrika içinden servislere sloganlarla yürüdüler. DİSK Emekliler Sendikası 9 Ocak'ta Ankara Ulus Meydanı'nda gerçekleştirdiği kitlesel bir basın açıklamasıyla güçlü bir biçimde örgütlenme çağrısı yaptı. Türk Harp İş Sendikası'nın İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Eskişehir'de bulunan şubeleri 8 Ocak'ta ek zam talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı. Eylem 10 Ocak'ta Ankara'da sendikanın genel merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. 8 Ocak'ta Demiryolu İş'in örgütlü olduğu Sivas'taki TÜRASAŞ Vagon Fabrikası'nda işçiler yemekhanede eylem yaparak ek zam talebinde bulundu. 9 Ocak'ta ise TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde çalışan yüzlerce işçi yürüyüş yaparak hem ek zam talep etti hem de demiryolu iş yöneticilerini protesto etti. 10 Ocak'ta da Sakarya Bölge Müdürlüğü'ndeki işçiler aynı taleple yemekhanede eylem yaptı. Dev Sağlık İş Diyarbakır Bölge Şubesi üyeleri 9 Ocak'ta Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirerek ek protokol talebinde bulundu. İstanbul Esenyurt'ta Kromevye fabrikasında çalışan Besra Demir, baskı ve mobbinge itiraz ettiği için Kod 49'da işten atıldı. Bu haksızlığa karşı Birleşik Metal İş'le birlikte sonuna kadar mücadele edeceğini açıklayan Demir, çalışmakta olan arkadaşlarının sloganları ve iş yavaşlatma eylemleriyle destek görüyor. Yapı Merkezi şirketinin söz verdiği halde 1000 işçinin maaşlarını ödememesi üzerine Dev Yapı İş üyesi işçiler haklarını almak için direnişe başladı. Aynı şirkete bağlı Tanzanyalı işçiler de maaşları yatmadığı için eş zamanlı eylemlere başladı. Tanzanya Demiryolu projesinde çalışan işçilerin direnişi 11 Ocak'ta kazanımla sonuçlandı. Metal İş Kolu'nda yetkili işçi sendikalarıyla patron örgütü MES arasında süren 2023-2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin arabulucu aşaması da anlaşmazlıkla sonuçlandı. Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçiler, MES'in dayatmalarını protesto etmek amacıyla pazartesi ve cuma günleri birer saat iş bırakma eylemlerini sürdürüyorlar. Aynı zamanda çeşitli kent merkezlerinde MES'in teklif ettiği sefalet zammını protesto ediyorlar. MES'in %35'lik zam teklifini önce %50'ye, sonra da %60'a çıkarmasını kabul etmeyen Birleşik Metal İş üyesi işçiler 2024'de grev diyerek girdi. Grev! 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 Türk Metal'de MES dayatmalarına karşı grev dedi. Birleşik Metal İş Sendikası 11 Ocak'ta gerçekleştirdiği basın toplantısıyla grev tarihlerini açıkladı. Birleşik Metal İş 19 Ocak'tan itibaren çeşitli iş yerlerinde grev başlatacak. 23 ve 24 Ocak'ta greve yeni fabrikalar eklenecek.